Arkadaşlar merhaba. Bir süredir bu Apple M2 işlemcisiyle ilgili bir hazırlık yapıyoruz. Biliyorsunuz geçen birkaç ay öncesinde Apple yeni bir M2 işlemcisiyle artık bu MacBook Air dediği bilgisayarları ve MacBook Pro'ları satacağını duyurdu. Ben daha önce size bu M1 işlemcisinin içinde ne olduğundan, Apple'ın kendi işlemcisini yapmasının anlamının ne olduğundan, bu ne kadar önemli bir bilgisayar mimarisi açısından önemli bir gelişme olduğundan bahsedip M1 Pro ve M1 Max'ın aslında ne kadar mantıklı mimari geliştirmeler önerdiğinden ayrıntılı bahsetmiştim. Bununla ilgili daha önceki 3 videomu görebilirsiniz, izleyebilirsiniz bundan önce. Apple M2'yi yapınca tabii elbette merak ettik. Hani bu M2 acaba M1'den ne kadar daha iyi, nasıl bir yenilik getiriyor, hangi alanlarda yenilik getiriyor? Buna bakmak istedik. Size ufak bir hazırlık yaptım. Birazcık videonun sonunda Apple dedikodusundan, Apple'ın aslında acaba bazı şeylerin Apple'da yanlış gitmeye başladığının bir göstergesi mi bu M2 diye de bazı haberleri derledim sizin için. Apple'ın gösterdiği sunuma bakarsak böyle bir işte özet tablo gösteriyorlar. İşte diyor ki ben 24 GB'lık belleğe kadar destekleyeceğim. Yani böyle bir LPDDR5 diyor, bu önemli bir farklılık. Biraz sonra ayrıntısından bahsedeceğiz. Daha önce böyle bir şey yoktu. Diyor ki işte saniyede 100 GB'lık bir bellek arayüzü diyor. Ama bunu zaten M1 Pro ve M1 Max'ta da benzer bir bellek arayüzü görmüştük. Yani bu M1'e göre bir ilerleme. Bundan da bahsedeceğiz. Şimdi diyor ki 8 çekirdek işlemcimiz var, 10 çekirdek grafik işlemcimiz var. İşte %18-35 bir hızlanma sağlıyoruz. İşte 20 milyarda transistörümüz var. Bu genel olarak söylenen bu. Eğer Apple'ın sunumlarına bakarsanız, yani az önceki sunuma da bakarsanız şuradaki çekirdeklerin resmine böyle resimler görüyorsunuz. Böyle değişik işlemci yongalarının ya da işte böyle cep telefonunun içindeki yongayı ya da bilgisayarın içindeki yongayı anlatırken ne kadar güzel bir iş yaptıklarını anlatırken böyle bir kare için çizilmiş dikdörtgenler gösteriyorlar. Tabii bu karelerin de genelde sol üst köşesinde işte M1, M2 o işlemcinin yonganın adı neyse o yazıyor. Şimdi gerçek hayatta bu gördüğünüz kutuların gerçekteki yongalarla hiçbir ilgisi yok. Bu yalnızca kaç tane işte işlemci olduğunu falan böyle bir kareye sığdırmışlar. Zaten hiç kimse şöyle bir gördüğünüz şu tepedeki gibi A16 yazmak için yonga alanının, silikon alanının bir kısmını ayırmaz. Orası boş mu duracak hani bu gerçekte? Oraya A16 yazıp bırakacaklar mı? Öyle bir şey yapsa ciddi bir maliyet olur. Bu gördüğünüz yongaların her milimetre karesi para olduğu için bunlardan bir iPhone'dan mesela yılda 200 milyon satan Apple'ın şu kadarlık bir alanı boş bırakması ciddi bir para demektir. O yüzden bu gördüğünüz kutular gerçek kutular değil. Gerçekte yongalarda bir kareye paketlenir ve boş yer bırakılmaz. Burada gördüğünüz sağ taraftaki şu kutuların grafik işlemcisi olduğu, hani bunların sayılarının grafik işlemcisinin kaç tane olduğunu gösterdiğini, mesela M2 şurada görüyorsunuz yan yana dikdörtgenler. Burada 10 tane dikdörtgen çizilmiş. İşte bu grafik işlemcisini simgeliyor. Şurası büyük çekirdekler, şunlar küçük çekirdekler diye. Bunlar hep böyle simgeleyen şeyler. Hani büyük işlemci çekirdekleri 4 tane, küçük işlemci çekirdekleri de 4 tane demek için. Böyle işte yapay zeka hızlandırıcılar burada. Yok işte böyle kutular çizilmiş yan yana. Bu aslında bildiğiniz görsel iletişim tasarımcıların hazırladığı bir işlem. Bunun gerçeğine bakarsak mesela sol tarafta A15'i görüyorsunuz. Sağ tarafta da A15'in gerçeğini görüyorsunuz. Bu A15 iPhone 13'te kullanılan bir yonga. Bu iPhone 14'teki A16 yongasından ve A15'ten bahsedeceğiz daha sonra. Hani bu başka bir videoda bahsedeceğiz. Bu video M2 ile ilgili olduğu için. Ama bu soldaki kutunun gerçek hayatta hiçbir şeye denk gelmediğini göstermek istiyorum size. Soldaki o yeşil alandaki grafik işlemcisi sağda gerçek yonganın üzerinde farklı kutular olarak görünüyor. Yani Apple aslında bunu şöyle diyebilir. Hani 5 tane grafik işlemcisi çekirdeği var da diyebilir. Bunu demek yerine böyle görsel bir şey kullanıp hani sizi birazcık daha albenisi yüksek bir sunumla yani ilginizi çekiyor, cezbediyor diyebiliriz. Yani bu kutuların gerçekte hiçbir ilgisi yok bu soldaki. Diğer bir örnek de M2. Şimdi M2'den bahsedeceğimiz için M2 sunumuna bakarsanız bu soldaki kutuyu görüyorsunuz. Soldaki kutuda 10 tane işlemci çekirdeği, grafik işlemci çekirdeği yan yana duruyor bu yeşil kutuda gördüğünüz. Şimdi sağ tarafa geçtiğinizde grafik işlemcilerin gerçekte nasıl dizildiklerini görüyorsunuz. Grafik işlemcileri böyle
hani olduğu gibi yan yana böyle dikdörtgen şeklinde sosis gibi sıralanmış değiller. Soldaki işlemcilerin de hani nasıl sıralandığını, aslında o küçük işlemcilerin öyle fiziksel olarak yanlarında durmadığını, hani daha orta bir alanda toplandıklarını görüyoruz. Peki bu Apple M2'de ne var? Şimdi Apple M2'nin M1 resmine baktığınızda çok önemli bir farkı yok. Hani yine bir yonga ve yine sağ tarafına hemen paketlenmiş iki tane bellek yongası. Hani bir işlemci, grafik işlemcisi ve bir yongada birleştirilmiş bir sistemle belleklerin aynı paket içine paketlendiğini görüyoruz. Ve bu sefer yalnız kullanılan belleklerin LPDDR5 olduğunu görüyoruz. LP Low Power'ın kısaltması. Düşük güç tüketimi demek. DDR'nin ne olduğunu daha önce daha ayrıntılı anlatmıştım. Double Data Rate'in kısaltması. Hani saatin hem yükselen hem düşen darbesinde işlem yapıldığı zaman hani bir saat vuruşunda 2 defa okuma yapılmasını, işlem yapılmasını sağlayan eski bir teknoloji. Şimdi çok yeni bir şey diyemeyeceğim. Onun 5. nesli LPDDR5. Ve 2 tane bellek yongasına, bu gördüğünüz paketlenmiş yongaya bağlanıyor. 100 GB bölü saniye ile bağlanıyor ve iyileştirilmiş bir işlemci mimarisi olduğunu söylüyor. M1 ve M2 yongalarını yan yana koyduğunuzda, bu resimlere baktığınızda dikkatinizi böyle benzer resimler çekiyor. Örneğin bu grafik işlemcisi çekirdeğini yani görüyorsunuz bu sol tarafta. Sanki sağ taraftaki ona biraz benziyor gibi, değil mi? Yani böyle şekil olarak hafif benziyor ama tam da birebir aynısı değil. Sanki böyle birazcık geliştirilmiş ama yani yine böyle benzer bir serimi varmış gibi görünüyor. Boyutu hafif M1'den biraz daha büyük. Böyle olması da doğal. Çünkü sol tarafta bakın seçebiliyorsunuz grafik işlemci. Şu pencere gibi yapılardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye seçebiliyorsunuz. Burada 8 tane var. Burada ise 10 tane var. Bakın şurada 6 tane, şurada 4 tane, 10 tane çekirdek olduğunu seçebiliyorsunuz yonga resimlerine baktığınızda. Alanın artması doğal çünkü içine daha fazla çekirdek var. İkisini M1 ile M2'yi karşılaştırdığımızda ne var? Şimdi birincisi üretim teknolojileri farklı. M1 Tayvan'da, Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation'ın 5 nanometre teknolojisinde üretilmişti ilk çıktığında. Bu M2 ikinci nesil 5 nanometre diye, buna N5P diyorlar herhalde Tayvanlılar. İkinci nesil 5, sanki böyle bir 4,5 nanometre gibi. Hani birazcık daha iyileştirilmiş bir 5 nanometre üretim teknolojisi gibi anlıyoruz. Transistör sayısının da 16 milyardan 20 milyara çıktığını görüyoruz. Şimdi işlemci sayısına baktığımızda bir fark yok. Ön bellekler boyutuna baktığımızda bir fark yok. İkinci düzey ön bellekte biraz büyüme var. Grafik işlemcisi sayısında 2 artış var. Tabii grafik işlemcisinin çekirdeği artınca ister istemez saniyede yapılan bu teraflop denilen, teksel denilen, piksel denilen şeyler var ya. Teraflop floating point operation'ın kısaltması. Hani virgüllü sayılarla kaç tane saniyede kaç tane virgüllü sayıyla işlem yapıyor. Demek teksel texture'dan geliyor. Yani bu kaplamalarla ne kadar işlem yapıyorsunuz anlamında. Öbürü de piksel benek. Yani her bir ufak benek anlamına geliyor. Onunla ne kadar işlem yapıyorsunuz anlamında. Bunların artması doğal. Çünkü grafik çekirdekleri aynı anda koşut yapılan, paralel yapılan işlemleri daha hızlandırırlar. Yani aynı anda yapılan işlemler vardır genelde grafik işlemcilerinde. Çekirdek sayısının artması bu yüzden başarımı daha rahat arttırır. Her şey paralel olduğu için. Ve yapay zeka hızlandırıcı çekirdekleri de arttığı için bunun da hızı yani artıyor. Yani ister istemez yapılan işlem miktarı artıyor saniyedeki. Bu en alta ben LPDDR 4X ve 5'i koydum. M1'de 4X var. LPDDR 4X var. Bunun aktarım hızı yani görüyorsunuz yanında 4267 diye, LPDDR 5'te de 6400 diye daha hızlı. Protokol gereği daha hızlı veri aktarımına izin veriyor. Zaten böylece veri aktarım hızı da altta gördüğünüz gibi saniyede 68 GB'dan saniyede 100 GB'a geliyor. Bu ne kadar anlamlı bir şey diye bakmadan önce bu transistör sayısındaki artışın bu grafiğine bir bakalım. Şimdi bir Moore yasası diye bir şey var. Moore yasası diye bir şey vardı demek daha doğru belki. İşte Gordon Moore'un ta eskide Intel'de çalışırken, Intel'in kurucularından biri Gordon Moore, işte ne diyor? Her 18 ayda bir yonga başına düşen transistör sayısı 2'ye katlar diyor. Şimdi böyle bir grafik çizdiğinizde bunun üstel fonksiyon şeklinde olması gerekir. Eğer Moore yasası tutuyorsa 18 ayda bir 2'ye katlayacaksa. Ama biz bakıyoruz sanki böyle artık daha doğru gibi bir denklem var. Hani böyle transistör sayısı 18 ayda bir sanki 2'ye katlamıyormuş
gibi. Çünkü M1'deki 16 milyardan M2'de 20 milyara gidilmiş gibi, öyle çok transistör sayısı artmıyor. Buradaki artış daha çok işte ikinci düzey belleği arttırdık. 2 tane grafik işlemcisi çekirdeği koyduk. İşte birazcık yapay zeka attı gibi, böyle hani çekirdek sayısını arttırmak, belleği arttırmaktan gelen bir şey ama çok da fazla böyle ikiye katlayan bir durum yok. Sanki Moore yasası artık Apple'ın pek uyguladığı bir şey değil gibi, böyle sırf M'ye bakarak. Bu grafikte gördüğünüz A diye görülen işlemciler iPhone'larda kullanılanlar. AX diye, A8X, 9X diye görülenler de iPad'lerde kullanılanlar. Şimdi o iPad'de kullanılan işlemciler daha sonra böyle MacBook Air'larda, yani onları birazcık elleyerek bu hale getirdikleri için, sonuçta benzer çekirdekler bunlar. Ayrı bir grafik olarak onların ayrıldığını, daha çok transistörlerin olduğunu görüyoruz. Zaten pil ömrü daha fazla olduğu için bu aletlerin, yani pilleri daha büyük olduğu için daha büyük işlemcileri desteklemek de daha mümkün oluyor herhalde. Ve eğer Tayvan'ın üretim teknolojisine bakarsak, TSMC'nin, şimdi N5P bu 5 nanometrenin ilerletilmiş halinin güç tasarrufunu zaten kendisi kendi gösterdiği tablolarda %10 güç tasarrufu sağladığı ve %5 de başarımı arttırdığı görülüyor. Yani kendisi zaten diyor ki ya, sırf sen N5'te üretilen bir şeyi al, M1'i al, hiçbir şey değiştirme. Getir bak, biz yeni bir 5 nanometre değil de 5 nanometrenin geliştirilmiş hali, 4,5 nanometre, bu bizim 4,5G gibi bir şey de ürettir. Zaten diyor güç tüketimin %10 azalır, başarımında %5 artar diyor. Hiçbir şey yapmasan bile. Bunu kafada bir yere yazalım. Şimdi bellek DDR dedim ya az önce, LPDDR diye. Şimdi bunun birinci nesli, ikinci nesli, üçüncü nesli falan var. Zaten M1 4X'i kullanıyordu. Şimdi bunlar hep tabii düşük mobil aygıtları olduğu için düşük güç tüketimli olanı kullanıyor. Bu DDR'nin bir de LP olmayanı var. LP low power olmayanı var. Şimdi demişler ki ya biz 4X'i kullanacağımıza 5. nesli kullanırsak, bakın benim kare içine aldığım yerde görüyorsunuz ya, bunun veri aktarım oranı artıyor. Daha fazla veri aktarabiliyorum birim saniyede. Bir de kaynak gerilimi daha düşük olduğu için önceki 4X'e göre, 4X sürümüne göre tabii daha az güç tüketimi oluyor değil mi böyle bir şey yaptığınızda? Daha başarımın fazla olması ve bir miktarda güç tüketimi azalması 4X'ten 5'e çıkmasına da bağlanabilir. Bunu da aklımıza bir kenara yazalım. Şimdi bunları aklımıza bir kenara yazdıktan sonra Apple'ın gösterdiği grafikler, ben ikisini birleştirdik biz burada. Sağ olsun asistanımız Oğuzhan Can Polat'ın yardımlarıyla. Şimdi burada işlemci de diyor ki, sol tarafta bir relative performance diye bir şey yazmış. Göreceli bir başarımdan bahsediyor M1'e göre. Bunun birimi yok. Ne demek olduğu belli değil. Yani o 100 bu değil desem, grafik işlemcisinde hani 80-70 civarı bir yerde görülüyor M1. Yani sol tarafın ne olduğu belli değil. Yani zamanlı ne olduğu belli değil. Aşağıda ise güç tüketimi var. Watt cinsinden. Şimdi bu güç tüketimine göre başarım grafiği. Başarım, güç tüketimi. Her bir watt başına aldığınız başarım gibi bir grafik bu. Ve diyor ki işlemcide %18 iyiye gidiş var. Zaten şimdi %10 güç tüketimi azalıyordu yeni teknolojiye geçtikte. %5 de başarım artıyordu. Yani başarım arttı, watt azaldı. Sanki yani bunun bayağı bir kısmı teknolojiden gelmiş gibi oldu. Yani işlemcide bakınca. Hani grafik işlemcisinde bakınca da 2 tane fazladan çekirdek var. Hani orada teknoloji ilerledi. Hani o yine watt başına bakarsak hani %10 güç tüketimi düştü. %5 de başarım arttı. Sırf Tayvan'ın laflarına bakarsak, sayılarına bakarsak ve üstüne bir de belleğin başarımını arttırdınız ve hafif birazcık da güç tüketimi azaldı bellekten diye bakarsak, sanki siz pek bir şey yapmamışsınız, bu işlemcilerde pek bir şey değişmemiş gibi geldi bana. M1'den M2'ye geçerken sanki Tayvanlılara üretim teknolojisinin gelişmesine ve bellek teknolojisine bir sonrakine geçmeye güvendik gibi geldi. Ya burada belleğe bir geri dönersek, bakın gidilebilecek bir sonraki noktanın 5X olduğunu, sanki M2'den M2 Pro'ya, M2 Max'a geçilirken hani artık LPDDR5 değil de 5X kullanılabileceğini ve bunun da bir başarım artışı getireceğini görüyorsunuz. Yalnız dikkat, LPDDR6 diye bir şey yok henüz. Hani bu Apple'ın gidebileceği veya işte herhangi bir böyle bir yonganın içinde gidilebileceği de bellekle ilgili son nokta. LPDDR 5X'e geldikten sonra bir sonraki protokolü beklemeleri yıl sürecek. Ama bunun ben mantıklı bir sonraki adım olduğunu düşünüyorum 5X'e geçmelerinin. Eğer 5X'e geçerlerse de o zaman
M2'ye göre güzel bir yine başarım artışı gösterebilir. Hele ki hani 4 nanometre teknolojisine de beraber geçerlerse gene bu grafiğin benzerini görüp hani M2'nin üzerine bir %18 daha koyduk, %25 daha koyduk işte işlemci için, grafik işlemcisi için diye benzer bir grafiği daha M2 Pro ve Max için görmemiz çok olası diye düşünüyorum. Şimdi bunu alıp bazı üzerinden programlar çalıştırmak lazım tabii ne kadar başarılı diye. Geekbench diye bir program var. Şimdi bu Geekbench'in özelliği farklı platformlarda aynı programları çalıştırabilmesi. Mesela siz Apple'ın iPhone'unda da çalıştırın. Götürün işte bilgisayarda işte Intel tabanlı bir işlemcide çalıştırın. Götürün Android tabanlı bir cep telefonunda da çalıştırın. Her türlü platformda aynı programı çalıştırabilin. Böylece hani platformlar arası da bakabilin, karşılaştırabilin diye yapılmış bir program dizisi diyelim hani Geekbench. İçine değişik programlar var benim anladığım kadarıyla. Şimdi bunu çalıştıran arkadaşlar olmuş. Hem tek çekirdek başarımı için hem çok çekirdek başarımı için. Olmuş ben bunları buraya almak istedim. Şimdi buna baktığımızda Apple M2'nin tek çekirdek başarımının hani Intel Core i7'lerin 12. nesillerine göre daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani bu i7 12800 var ya ona göre daha iyi olduğunu. Tabii bunlar daha mobil aygıtlarda kullanılan i7'ler benim anladığım kadarıyla ve Apple M1 Pro'ya ve Apple M1 işte bu Max'a göre yani bu daha büyük olan Apple'a göre tek çekirdek başarımın daha iyi olduğunu görüyoruz. Burada tabii aradaki fark da %8 gibi bir şey görülüyor. Hani eksi %8 diye yazmışlar. Aradaki fark zaten %5'i teknolojiden geliyordu. Hani öyle değil miydi? Hani Tayvanlıların üretimden geliyor. Belleğin hızını arttırdınız. LPDDR5'e geçtik. Sanki hani aradaki farklar daha çok hani üretim teknolojisi ve bellekten geliyor gibi geldi. Hani bu da kötü bir şey değil ama daha hızlı evet. Ama biraz sanki işlemci mimarisindeki gelişme M1 Max ve Pro'da gösterdikleri o ilerleme, o büyük farklılık vardı ya. Yani bunlara nasıl Intel yetişecek demiştik ya. Sanki o ivme kaybedilmiş gibi hani M2'yi çıkardık bir anda M1 Pro ile Max'ı çöpe atın diyecek bir durum yok gibi görünüyor. Şimdi sağ tarafa baktığınızda M2'nin M1 Pro'dan daha az olduğunu görüyoruz. Tabii M1 Pro'nun büyük çekirdekleri daha fazla. Hani çok çekirdekli başarına baktığımız zaman sağ tarafta çekirdek sayısı ve çekirdeklerin gücü daha fazla. Onlar tabii geçmişler M2'yi doğal olarak yine. Burada çünkü daha fazla çekirdeği olan, çekirdekleri daha güçlü olan, yani çok fazla, çok güçlü çekirdeği olan kazanacak. Ama M2'nin yerinin de çok kötü olmadığını, hani Intel'in bir sürü Core i7'lerinin üzerinde olduğunu, çok çekirdekli başarımda da yine görüyoruz. Şimdi bütün bu hani böyle sanki mimaride öyle çok ciddi bir ilerleme yokmuş gibi geliyor ya. Acaba bu niye diye baktığımızda bazı haberler görüyoruz. Mesela alt tarafta gördüğünüz haber Qualcomm'un bir şirketi alması ile ilgili. Bu alınan şirketin adı Nuvia. Yani daha yeni alınmış bir şirket bu. Qualcomm Nuvia'yı alıyor ama Nuvia'nın bir özelliği var. Gerard Williams diye okunuyor herhalde bu isim. Şimdi bu Gerard Williams bu Nuvia'nın kurucularından bir tanesi ama asıl özelliği Apple'da teknik lider zamanında. Apple'dan ayrılıyor, iki arkadaşıyla beraber Nuvia'yı kuruyor. Nuvia'nın özelliği ARM tabanlı sunucu işlemcisi yapıyor olması. Şimdi ARM tabanlı işlemcileri Apple M2 ve M1 ARM tabanlı. Şimdi bunlar da ARM tabanlı işlemciler yapıyorlar diye sanki araları pek iyi değil gibi bunların. Çünkü Apple gidip bu Gerard Williams'a dava açıyor. Gerard Williams da Apple'a geri dava açıyor. Yani diyor ki sen bizi malımızı çaldın gittin. O da diyor ki sen benim özel hayatıma karıştın diyerek dava açıyor. Dava devam ederken Qualcomm gidip Nuvia'yı satın alıyor. Şimdi Apple'ın içinden birçok mühendisin ayrıldığını buradan görüyoruz. Diğer bir özellik de Rivos'la ilgili dava. Reuters'ın yukarıdaki haberine bakarsanız Apple Rivos adlı yeni kurulan şirket dava etti. Şimdi Rivos'un ne özelliği var benzer? Rivos'un kurucularından bir tanesi de Apple'dan yine teknik liderlerden bir tanesi. Bu M2 işlerinin başında olanlardan bir tanesi. Ama onu dava etmiyorlar. Rivos'u, o adamı dava etmiyorlar. Rivos'a giden Apple'dan ayrılan mühendisleri dava ediyor. Bu bahsettiğim iki kişinin LinkedIn profillerine bakarsak solda Gerard Williams'ı görüyorsunuz. Yani bunun en altında şu alt tarafta M1 Pro'da, M1 Max'da, M1 Ultra'da çalıştığını ve bunun asıl mimarının bu adam olduğunu
görüyorsunuz. Bu Nuvia'nın kurucusu. Daha sonra gidiyor, ben Nuvia'nın kurucusuyum diyor. Brian Campbell'a baktığınızda da onun kendi profilinde de M1, M1 Pro, M1 Max, A14'ten 15'e kadar tamamı hepsini ben yaptım diyor. Burada benim deneyimim var diyor. Şimdi Brian Campbell, Gerard Williams'tan sonra ayrılmış bir kişi. Yani Rivos daha sonra kurulmuş bir şirket. Zaten farkındaysanız Nuvia 19'da başlıyor, Rivos 21'de başlıyor. Ama ikisi de bir örüntü var. Apple'ın içindeki donanım mühendisleri ayrılıyor ve Rivos da Apple'dan çok sayıda mühendis alıyor. Şimdi bunlara bakınca, bir de başka haberlere bakınca bu Nuvia ve Rivos'la ilgili Apple'da bir alerji olduğunu görüyor. Şimdi Rivos'un farklılığı ARM tabanlı bir işlemci yapmıyor. RISC-V tabanlı bir işlemci yapıyor. Böyle olduğu için ARM lisansına bağlı değil. Zaten bu gördüğünüz haberlerde çıkmaya başlıyor ve diyor ki ya işte bu M2 birazcık sanki çok iyi olmadı gibi. Acaba bunun bir nedeni çok miktarda donanım mühendisini kaybetmiş olması mı? Üstelik hemen bu ay ARM şirketi, İngiliz ARM şirketi Qualcomm'u dava etti. Bu Nuvia üzerinden. Dedi ki siz ARM çekirdeklerini kullanamazsınız. Şimdi Nuvia ARM çekirdeklerini kullandığını zaten söylemişti ARM'a ve bunu yaparken yardım da etmişler, sunucu işlemcisi yaptığını bile bile. Qualcomm'un daha önce ARM tabanlı bir işlemci işi var. O işi yapmışlar, sonra bırakmışlar o işi. Onun için lisans almışlar ARM'dan. Hiç ARM'ın o zaman da sesi çıkmamış. Qualcomm Nuvia'yı aldıktan sonra ARM'ın böyle bir dava açmasını Silikon Vadisi'ndeki bazı arkadaşlar bu işi Apple yaptırıyor sanki diye yorumluyorlar. Hani ben şimdi burada haberlerde duymadım. Yine özel sohbetlerde duyduğum bir şeyi söyleyeyim. Bunu yorumluyorlar. Şimdi Apple'ın burada sanki bir kabadayı gibi davrandığı, çok fazla donanım mühendisi kaybettiği için, böyle rakiplerin ortaya çıktığı için, bunlardan kurtulmak için böyle çabalara girdiği ve birazcık avukatlara para vererek bu şirketleri yasal masraflara zorlayıp onları bu şekilde yormak istediği, hani Nuvia ve Rivos'u yormak istediğine dair yorumlar var etrafta. Şimdi Apple aslında böyle şeylere uğraşacağına Qualcomm yerine gidip Nuvia'yı kendisi satın alsaydı, bu adamları geri alsaydı belki de M2 çok daha iyi bir işlemci olabilirdi diye burada tamamen spekülasyona dayalı şeyler de söyleyebilirim. Apple bu arada sadece Nuvia ve Rivos'a mühendis kaybetmiyor. Microsoft'u da kaybediyor. Şimdi yine bilinen bir sır, Microsoft'un kendi sunucu işlemcisini yapmaya başladı. Nasıl ki Qualcomm Nuvia'yı alıyor, böyle bir sunucu işlemcilerin artık yapılmasının önemli olduğunu görüyoruz. Qualcomm yapıyor, Microsoft yapıyor. Bir yandan Amazon zaten yaptı, bunu kullanıyor ve Apple'ın sunucu işlemcisi yaptığı da herkesin bildiği bir sır. Henüz daha kimseye duyurmadılar ama bunu sunucu işlemcisine gittiğini ben daha önce tahmin etmiştim bir önceki videoda. Hala bu işle uğraştıklarını tahmin ediyorum ve bunlara karşı, bu şirketlere karşı, Rivos ve Nuvia'ya karşı saldırganlığını da kendi sunucu işlemcilerini henüz çıkarmamış olmalarından ve bu şirketlerin kendilerine rakip olacağını düşünmelerinden olduğunu düşünüyorum. Hani gidip de bunları satın alsalar belki de daha kolay olacaktı işlerine, avukatlara para vereceklerini. Tabii herhalde burada bir hırs da var. Ya diyor ki kendi kafasından, ben bu adama yılda $1 milyon, $2 milyon para veriyordum işte, neyse artık mühendislik direktörüne. Şimdi ben gidip ona 1 milyar para mı vereceğim? Daha dünkü benim adamımdı. Ben şimdi bu adama 1000 kat fazla para mı vereceğim diye düşünüyor herhalde. Evet kardeşim, vereceksin. Demek ki bu adam o kadar değerli ki Qualcomm gitti $1,5 milyar verdi, aldı bu adamın yaptığı işi, değil mi? Bir diğer konu da bu salgın zamanında sonra Apple haftada 3 gün işe geleceksiniz dedi. Şimdi haftada 3 gün işe geleceksiniz deyince bazı insanlar da bu yüzden ayrılmış işten Apple'da. Ben yine arkadaşlardan duyduğumu söylüyorum, hani bu teknoloji şirketlerinde. Bir kısmı insan da Apple'dan ayrılıp başka şirketlere geçmiş. İşte Intel'e, AMD'ye, işte böyle bu tarz şirketlere, Microsoft'a geçen insanların bazıları nedenleri, ki bu haberde görüyorsunuz, bu Google'a geçmiş bu arkadaş. Sebepleri, ya bizi zorla ofise getiriyorlar. Salgın olmasına rağmen, ya da ben evde daha rahatım diye. Şimdi bu kadar fazla insan kaynağını kaybetmek hiçbir kimsenin, yani hiçbir ülkenin ve de şirketin kaldırabileceği bir konu değildir. Ve de son söz olarak söylemek gerekirse belli ki M2 evet M1'den daha iyi grafikleriyle gösterdik ama M2 M1'in daha önceki işlemcilere göre gösterdiği başarım ve güç tasarrufu artışına göre çok daha az bir
iyileştirme sunuyor ve sanki bu iyileştirme büyük ölçüde üretim teknolojisinden ve bellekten geliyor. Tamam, ben anlıyorum. Hani IPC diye bir ölçüt var, Instruction per Cycle. Hani bir saat vuruşunda işlenen buyruk sayısı işlemci tarafından. Hani bunu geliştirmenin zor olduğunu biliyoruz. Hepimiz bilgisayar mimarisinin içindeyiz. Hani bunu ilerletilmesinin daha zor olduğunu biliyoruz. Ama sen bu işleri en iyi bilen adamlarını kaybedersen, bir de onları küstürürsen, onları bir de dava edersen, bu alandaki iyi adamlar da başlarına yarın öbür gün böyle şeyler geleceği endişesiyle sana gelmeye çekinirlerse, o zaman başka şirketlere göçebilirler. Tabii aynı şeyleri bir ülke yapıyorsa, nitelikli insanlarını küstürüyorsa, belki onları dava ediyorsa, o beyinler de başka ülkelere göçebilir. Bence ülkelerin de bu M2 hikayesinden alabileceği bazı dersler olabilir. İnsan kaynağı herkes için, hem şirketler için hem ülkeler için en değerli, her türlü kurum için en değerli şey ve M2 bir ilerleme sunuyor ama Apple'ın bu insan kaynağı kaybı M2'deki ilerlemeyi çok sınırlamış gibi ben görüyorum. İnşallah açıklayıcı olmuştur. M2 işlemcili bilgisayar almak isteyen ya da Apple'ın gidişinin nasıl olduğu ile ilgili bir fikir sahibi olmak isteyenler için. Teşekkürler izlediğiniz için. Yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.